yapsak diyorsanız doğru yerdesiniz ve biz bu hafta Alaçatı'da, Alaçatı Alavya Otel'deyiz. Muhteşem bir yer burası. Cennet bahçesi gibi. Ben şimdi kendi odamın arka bahçesinden ne yapsak ajandası çekiyorum. Paris'tir, Londra'dır derken memlekete dönüp memleketimin en nadide köşelerinden birinde İzmir, Çeşme, Alaçatı'da en nadide mekanlarından birinde Alavya Otel'deyim. Daha önce bahsetmiştim. Alavya Otel 14. yaşını kutluyor ve 14. yaşı içinde çok güzel bir kitap hazırladılar. Aslında bir fotoğraf albümü gibi, fotoğraf kitabı gibi. Çok da özel bir yayın olmuş 14. yıla özel ve çok güzel fotoğraflar var içinde ve bu sanatsal fotoğraflar Andrew Montgomery'nin, yazılarda Kitty Corrigan'ın eseri ve proje koordinatörlüğünde sevgili Zeynep Çiftçioğlu İpekçi üstleniyor. Çok güzel kitapları, iç fotoğraflara bakarken ve karıştırırken, yazıları okurken çok keyif alıyorsunuz. Bu Alavya ile ilgili pek çok da bilgi öğreniyorsunuz. Aynı zamanda bu bölgeyle ilgili, Ege ile ilgili. Evet, yolunuz Çeşme'ye düşerse, Alaçatı'ya düşerse her zaman yer bulmak zor burada ama yaz kış açık olan bir otel burası. Kışı da çok keyifli, bir yılbaşı üstü, yılbaşı pazarı yapmışlardı ve çok da güzel orada parçalar vardı. O zaman da buraya misafir olmuştuk. Yazın da ayrı güzel zaten. Kendinizi hem Alaçatı'nın içinde hem de biraz dışında hissediyorsunuz. Ve yapısı, ağaçları, dokusu, her şey Ege'ye özel. O yüzden burada olmak ve buradan yayın yapmak da çok kıymetli. Hazır gelmişken, kitap da elime geçmişken tekrar size Alavya Otel'in 14. yılını kutladığı bu koleksiyon kitabını da göstermek istedim. Evet, burada her hafta farklı yemekler oluyor. Farklı konsepte yemekler düzenleniyor Perşembe akşamları. Biz dün akşam çok uzun bir masadaydık ve çok da güzel misafirlerle benim de tanışma fırsatım oldu. Dünyanın pek çok yerinden misafirleri olduğu gibi tabii ki ülkemizden de ya da ülkemizden yurt dışına gitmiş veya memleket özlemiyle tatile gelmiş çok değerli konukları vardı Alavya'nın ve domates akşamıydı ve pek çok domatesli lezzet tattık ve domatesli içeceklerden, çorbadan, salatalardan, domatesli revrekten, domatesli panna cotta'ya kadar çok da güzel bir masaydı domateslerle süslü kırmızı kırmızı. Hatta bugün yüzüm böyle parıl parıl parlıyorsa dün akşam aldığım o likopendendir. Yani likopenin dibine vurduk diyebilirim. O yüzden Alavya'nın dün akşam yemeğinde emeği geçen herkesin, tüm şeflerin ellerine sağlık diyorum ve Alavya'nın koleksiyon kitabıyla başladık ve devam edelim. Neler var? Hazır Alaçatı'dayken, eğer Alaçatı'ya yolunuz düşerse buraya gelin, mutlaka bir yemeğini yiyin, bir kahvesini için vesaire, mutlaka hani yer bulabiliyorsanız tabii kalın ama Alaçatı'da olanlar için, Alaçatı'ya yol düşenler için küçük de bir ajanda hazırlamış olalım hazır buraya gelmişken ve Alavya'dan yayın yaparken. Biliyorsunuz daha önce de biz röportajını yaptık ve ara ara da söylüyorum, hazır yazken, yazın İzmir'e yol düşenler için, Çeşme'ye yol düşenler için Arkas Sanat Alaçatı açıldı 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam ve Arkas Sanat Alaçatı'da Claire Arkas'ın Göz Sözden Önce Gelir sergisi var. Göz Sözden Önce Gelir sergisini zaten Claire Arkas'la konuşmuştuk. Onu Aysun Öz ve başka şeylerde izleyebilirsiniz geçmiş yayınlarımızdan. Yazın başında kendi sergisiyle ilgili tatlı bir sohbetimiz olmuştu. Claire Arkas'ın Göz Sözden Önce Gelir sergisi Arkas Sanat Alaçatı'da 1 Kasım'a kadar açık. Mutlaka ziyaret edin. Aynı zamanda Arkas Sanat Alaçatı'nın koleksiyon sergisi, Victor Vasarely sergisi de devam ediyor bu arada. Kalıcı sergi olarak yaz boyu onu da görebilirsiniz. Eğer tanışmadığınız bir sanatçıysa Vasarely, tanışmanızı tavsiye ederim. Onunla ilgili de Müjde Un Ustası'yla geçtiğimiz yıllarda zaten bu sergiyle ilgili de röportajımız da YouTube kanallarında mevcut. Ve Alaçatı'da yine geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim gibi yeni bir sanat galerisi açıldı. LS Contemporary. LS Contemporary, Lal Ösen ve Selmin Ösen'in birlikte açtığı ikiz onlar ve ikisi de birbirine çok benziyor ve çok da güzel gençler. Yurt dışında aldıkları eğitim sonrasında memleketlerine, İzmir'e dönüyorlar ve İstanbul'da değil İzmir'de bir sanat platformu kurmak istiyorlar ve bu yaz Alaçatı'da LS Contemporary açıldı. Dilimart'ta özel bir projeleri var, bir ortaklıkları var. Yaz boyunca 8 sergi açıyorlar ardı ardına. Bu da çok kıymetli. Eğer Alaçatı'ya yolunuz düşerse Port Alaçatı'da LS Contemporary'yi görün ve Lal Ösen ve Selmin Ösen'in bu küçük ama çok sevimli, aynı zamanda bir kütüphanesi de bulunan galerilerini
görün derim ki önümüzdeki kışla birlikte aslında İzmir'e de taşıyacaklar. Bunu sadece Alaçatı'da kalmayacak. Bu yaz için şu anda Peter Zimmermann'ın bir sergisi var. 9 Ağustos'a kadar da devam edecek. Daha sonra 11-16 Ağustos'ta Ebru Uygun, 18-23 Ağustos'ta Çağla Ulusoy, 25-30 Ağustos'ta Ebru Duruman, 1-6 Eylül'de Austin Edi ve 8-13 Eylül'de Yasemin Öncü'nün sergileri olacak. Alaçatı'da, Port Alaçatı ya da Alaçatı Port, unuttum şimdi hangisiydi, LS Contemporary'de. Bu sergiler devam ediyor. Onun dışında zaten Alaçatı'da olmak her zaman çok güzel. Ben hani Bodrumcu musun, Çeşmeci misin, Alaçatıcı mısın derseniz benim tercihim her zaman Alaçatı'dan yana. Çünkü buranın dokusu hala her ne kadar eskiye göre değişmiş olsa da Alavya gibi kurumlar sayesinde, Alavya gibi mekanlar, oteller sayesinde bu bölgenin ruhu, o eski Egeli ruhu da korunuyor. Üstüne bir şeyler katılarak korunuyor. İşte bu sessiz lüks dedikleri son yıllarda çok konuşulan lüksün bu sessiz tarafı, usul usul insana hitap eden tarafı da Alavya'da var zaten ve burada da onlar da bunun altını çizerek korumaya çalışıyorlar. Sürekli bölgedeki çöpleri de topluyorlar. Bölgenin insanına katkıda da bulunmaya çalışıyor. Bir kere hem kahvaltıda yemeklerde sundukları malzemeleri de buradaki köylülerden, buradaki yerel üreticilerden alıyorlar. Yerel üreticiyi de destekliyorlar. Bence bu da çok kıymetli. Evet, şimdi Alaçatı bölümümüzü burada bitirip hem memlekette hem dünyada ne yapsak diyenler için neler olduğuna dair küçük notlarımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi devam edelim şimdi ne yapsak diyenler için. Hadi şimdi Hindistan'a gidelim, ne dersiniz? Diyeceksiniz ki Hindistan nereden çıktı? Şöyle, benim Hindistan'a dair hani hem oradaki kültürü merak ediyorum, nasıl bir yer olduğunu ve hani çok arkadaşım da gitti geldi ama böyle biraz tedirgin oluyorum doğrusu. Acaba hani yemeklerine alışabilir miyim, işte nasıldır falan diye ve böyle hep böyle kırmam gerektiğini düşündüğüm böyle kendime dair şeyler varken Pirelli takvimi bu konuda bana yardımcı olacak gibi görünüyor. Çünkü Pirelli takvimi 2027 Pirelli takviminin çekimleri Hindistan'da yapıldı ve iki farklı bakış açısını buluşturdu. Batılı ve Hintli perspektiflerini buluşturdu diyebiliriz ve orada hem Batı dünyası hem de Hint dünyasıyla bir diyalog da oluşmuş gibi görünüyor. En azından öncü bize gönderilen ön fotoğraflarla bunu anlıyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl Pirelli takvimi, yani 2026 yılının Pirelli takvimi Prag'da tanıtılmıştı ve Prag'da ben de Sol Sansbo ve diğer takvimin yıldızlarıyla röportajlar yapmıştım. Venus Williams, Eva Herzigova, Irina Shayk gibi isimlerle konuşmuş. Çok da keyifli röportajlar yapmıştık. Bu sene Sol Sansbo'da aslında tekrar Pirelli takviminin fotoğrafçılarından biri oldu. Çünkü Hintli fotoğrafçı Raku Rai'nin yarım kalan projesini kızı Avani Rai devam ettiriyor ve ikisi birlikte de bu takvime o Batı ile Hindistan diyaloğunu sağlamak üzere el atıyorlar ve objektiflerini Pirelli takviminin 2027. edisyonu için kullanıyorlar ve burada iki farklı perspektife de emanet edilmiş oluyor 2027 Pirelli takvimi. Ben de çok merak ediyorum ve bu proje hem Hindistan'ın çok yönlü yapısına hem de Batı dünyasının biraz Hindistan bakışına odaklanıyor sanırım. Evet, iki fotoğrafçının gözünden 2027 Pirelli takvimini ben de Hindistan'da Yeni Delhi'de yapılacak Pirelli takvimi galasında izleyeceğim. Ekim ayında gerçekleştirilecek Pirelli takviminin bu yılki galası. Normalde Kasım ortasında gerçekleştiriliyor. Ben de yanlış hatırlamıyorsam 10 yıldır falan Pirelli takviminin galalarını takip ediyorum, röportajlar yapıyorum. Bu sene benim için hiç gitmediğim bir yer olan, hani biraz da böyle acaba nasıl yapabilir miyim oralarda dediğim Hindistan'ın o bambaşka atmosferinde gerçekleşecek Pirelli takviminin galasının takip edeceğim. Galasına katılacağım ve bakalım neler olacak. Evet, 2027 Pirelli takvimi Hindistan'da ve Hindistan Batı perspektifiyle sunuluyor. Bakalım neler göreceğiz ileriki aylarda Pirelli takviminin bu yeni edisyonu ile ilgili. Hadi şimdi Kaz Dağları'na gidelim. Evet, çok uzaklara gittik. Yeni Delhi'lere kadar uzandık. Hadi şimdi Kaz Dağları'na gidelim. Kaz Dağları da memleketimizin çok özel, çok güzel, korunması gereken nadide yerlerinden bir tanesi. Hep akciğerleri deriz ya ülkemizin. Öyle korumamız gerekiyor Kaz Dağları'nı ve
Doğaya Sanat programı 10-17 Ağustos'ta Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek ve Doğaya Sanat programı bu yılki edisyonuna katılacak sanatçılar da belirlenmiş. 10-17 Ağustos'ta yapılacak bu Doğaya Sanat programında Derya Yücel direktörlüğünde Kaz Dağları'nda bir program gerçekleştirilecek ve katılımcı sanatçılar için araştırma, üretim ve paylaşma ekseninde de ortak bir zemin oluşturulacak ve sanatçılar kimler? Anıl Önen, Çağla Köseoğulları, Çağrı Saray, Elif Gözde Korkmaz, Evren Erol, İlhan Sayın, Murat Germen, Seniha Ünay, Sümeyye Bıyıklı, Talha Demiral ve Tümay Erman katılacakmış. 10-17 Ağustos 2026'da Kaz Dağları'nda gerçekleştirilecek Doğaya Sanat programında ve 11 sanatçıdan oluşan programa katılan sanatçılardan 6'sı açık çağrı başvuruları arasından Fulya Çetin, Öner Kocabeyoğlu, Sibel Horada, Tayfun Erdoğmuş ve Derya Yücel'den oluşan jüri değerlendirmesiyle seçilmiş. Böylece bu projeden bahsettikten sonra aslında biraz konserlere geçmek istiyorum. Konserler deyince tabii açık hava konserleri şu anda çok gündemde. Açık hava konserleri devam ediyor ve harbi açık hava konserleri aslında neredeyse Kasım'a kadar, ya Ekim ayında da devam ettiği için çok seviniyorum doğrusu. Çünkü açık havada konserin keyfi, tadı bambaşka. İnsanlar orada gönüllerince şarkı söyleyip hep birazdan aynı duyguda buluşabiliyorlar, dans edebiliyorlar. Dolayısıyla bakalım Ağustos'ta kimler varmış Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. 1 Ağustos Cumartesi günü Yaşar, 2 Ağustos Pazar günü Levent Yüksel, 3 Ağustos Pazartesi Melike Şahin, 4 Ağustos Salı Atademirer Gazinosu İstanbul'a dönüyormuş. 5 Ağustos Çarşamba günü yine Atademirer Gazinosu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. 6 Ağustos Perşembe Mustafa Sandal, 7 Ağustos'ta Ajda Pekkan, 8 Ağustos'ta Red grubu açık hava sahnesinde olacak. 9 Ağustos Pazar günü Selda Bağcan. Evet, sevgili Selda Bağcan 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Buradan Selda Bağcan hayranlarına duyurulur. Ve 11 Ağustos Salı akşamı Göksel sahne alacak Açık Hava Tiyatrosu'nda ve zaten önümüzdeki haftalarda da Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserleri söylemeye devam ederiz. Bu arada Açık Hava Tiyatrosu ile ilgili bir de şu notu düşelim istiyorum. Gençler Koltuk Senin projesini yürütüyor İBB biliyorsunuz ve Ağustos ayında da etkinliklerde ücretsiz olarak gençlere Koltuk Senin uygulamasıyla koltuk sunulacak. Ve nasıl yararlanabiliyorsunuz? Etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun 1 kilometre yakınında bulunmanız gerekiyor ve Türkiye'den bir sıraya girmeniz gerekiyor. Radar Türkiye uygulamasından Koltuk Senin bölümüne girerek sıra al butonunu tıklıyorsunuz ve konum doğrulamasının ardından sistem sizi otomatik olarak dijital sıraya ekliyor ve bir SMS bekliyorsunuz ve sonra da koltuğunuz size atanıyor. 18-24 yaş arasındaki gençler yararlanabiliyor ve her kullanıcı ayda en fazla 4 etkinliğe başvurabiliyormuş ve başvurular her konser günü saat 20'de başlıyormuş ve etkinlik alanında fiziksel sıra oluşturulmuyormuş böylece. Aslında çok güzel gençler için, 18-24 yaş arasındaki gençler için bu Koltuk Senin uygulaması çok başarılı uygulanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü sıra beklemiyorsunuz. Sadece 1 kilometre yakınında bulunarak butona basıyorsunuz ve sıraya konuluyorsunuz ve ondan sonra da koltuk size gönderiliyormuş. Ne kadar güzel. Buradan da gençlere, 18-24 yaş arasındaki gençlere bu uygulamayı da hatırlatmış olalım. Konserlerle devam edelim. Her yıl merakla beklenen konserler arasında biliyorsunuz Babylon Soundgarden etkinliği de var ve Babylon Soundgarden'a artık sayılı günler kaldı. 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirecek Babylon Soundgarden ve Jack White, Tomora, Redleg aynı festivalde buluşacak. 2 gün boyunca sürecek bu festivalde 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta pek çok sanatçıyı, pek çok beğendiğiniz ve beklediğiniz ismi de dinleyebilirsiniz. 22 Ağustos'ta Danae Palaka, Her Yol, Pilaizel, Siren, 23 Ağustos'ta Granul, Olabilir, Vico Tico ve Voivo sahne alacakmış. Umarım bunların hepsini doğru söylemiştim. Ve daha pek çok isim tabii ki. Şimdilik ben bunları sıraladım ama Soundgarden'ı merakla bekliyorsanız bence sosyal medya hesaplarına bir bakın. Daha pek çok sanatçı var çünkü. Mutlaka size uygun bir konser vardır burada da. Şimdi konserlerden sonra yine sahnelerden devam edelim istiyorum ama bu kez tiyatro sahnesine geçelim ve tiyatro sahnesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde her yıl Müzede Sahne adıyla kuruluyor.
Bu yıl müzede sahne, Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki müzede sahne 10. yılını kutluyor. 10 yılda neler atlatıldı tabii. Bir salgın dönemi geçirdik biliyorsunuz. Salgın döneminde bile açık havada olduğu için böyle aralıklı koltuklarda oturarak müzede sahne etkinliği gerçekleştirildi. Hatta o yıldı sanırım Metin Akpınar belgeseli de orada gösterilmişti. Sevgili Metin Akpınar'la da Nazan Ölçer'le ve Zeynep'le bir röportaj yapmıştık. Ve Selçuk Metin'le tabii belgeselin yönetmeni Selçuk Metin de vardı. Dolayısıyla şimdi ben de böyle bir anılara dağıldım. Vay be dedim, salgında bile devam etti müzede sahne. Çok da güzel oyunlara ev sahipliği yaptı. Bu sene de yine Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde düzenleniyor müzede sahne ve tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimleriyle zengin bir programla bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda şu anda Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisiyle de bir diyalog kuracakmış. Müzede sahne etkinliği 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve şimdiden yerinizi de ayırtabilirsiniz tabii ki. Yani burada tabii ki ağacın altındayım. Böyle bir gölge buldum kendime. Hemen arka bahçemde. Tabii ki sevgili karıncalarla birlikte, hatta karşımda bir tane de kedicik var, bana orada duvarın üzerinden el sallıyor. Evet, kedicik. Sana da buradan böylece ajandayı izletmiş, dinletmiş oluyoruz canlı canlı. Yani yalnız da değilim bu arada burada. Seyircilerim var, kediler var, karıncalar var, örümcekler var, cırcır böcekleri var. Tabii Ege'de olunca, doğanın içinde olunca seyirciniz çok, arkadaşınız da çok. Ne kadar güzel. Evet, hadi devam edelim. Şimdi müzede sahne dedik. Tiyatroya böylece bir giriş yaptık. Ve şunu da hatırlatayım. Müzede sahne, Fıstıklı Teras bence dünyanın en güzel sahnesini oluşturuyor. Yani o boğazın müthiş atmosferinde, hele bir de ay ışığı falan varsa inanılmaz bir atmosferde tiyatro izleyebiliyorsunuz. O yüzden ben çok önemsiyorum müzede sahne etkinliğini. Fırsat bulursanız 27-30 Ağustos tarihlerinde müzede sahnede bir oyun izleyin derim. Yani bir İstanbul'un yapması gereken şeylerden bir tanesi İstanbul'un tadını çıkarmak adına. Müzede sahne dedik, tiyatroyla devam ettik. Yine önüme düşen haberlerden bir tanesiydi, onu da söylemek istiyorum. Deli Bayramı'nın son 5 oyunuymuş. 2021 yılında Deli Bayramı premier yapmıştı. Deli Bayramı'nın da yazan Turgut Özakman biliyorsunuz. Süpervizör Metin Akpınar ve yönetmen de Mert Fırat. Ve çok güzel, çok eğlenceli. Özellikle hani benim yaşımda olan, hani 80'lerde doğanlar ve daha önceki doğanlar tabii ki o Zeki Alasya, Metin Akpınar'ın tiyatrolarını bilirler, müzikal oyunlarını. Çok eğlenceliydi. Bir kasetten dinlemiştik onları. Çok izleme şansım olmamıştı. İstanbul'da daha çok oynadıkları için İzmir'e geldiğinde de ben yakalayamamıştım herhalde. Ama kasetlerden çok dinledik tabii Delileri falan. O yüzden bu Deli Bayramı da son 5 oyunla hala izlemediyseniz tavsiye ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül'de gerçekleşecek, Dastas'ta gerçekleşecek son temsilleriyle sahne yolculuğunu tamamlıyormuş Deli Bayramı. İzlemeyenler için de buradan önerimizi, haberimizi sunalım. Geçtiğimiz haftalarda Şerefiye Sarnıcı'nda devam eden Seçkin Prim'in sergisinden bahsetmiştim zaten. Bu sefer Şerefiye Sarnıcı'nda Ağustos ayında müziğin farklı renklerini buluşturmak amacıyla Derinden Gelen Sesler konseptiyle bir program hazırlamışlar. 1600 yıllık bu sarnıç aslında farklı seslere de ev sahipliği yapacak Derinden Gelen Sesler konser serisiyle. Kimler varmış Derinden Gelen Sesler programında? 7 Ağustos Cuma 20.30'da Suyun Sesine Karışan Şarkılar Ezgi Barhan. 8 Ağustos Cumartesi 20.30'da Sarnıç'ta Akustik Bir Akşam Doğa Zamansız Nameler musiki konseriymiş bu da. 14 Ağustos Cuma 20.30'da Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali Turgut Özüfler tarafından verilecek. 15 Ağustos Cumartesi 20.30'da Doğu Batı Divanı Trio Rient varmış. 16 Ağustos Pazar 20.30'da Ustalara Saygı Konseri İkiz Az Bir Ses konseri varmış. Ve bir de perde açılıyor opera konseptiyle çeşitli etkinlikler var. 22 Ağustos Cumartesi akşamı 20.30'da bir opera gecesi. Solistler Dilara Atayibiş,
Kaan Mert Özbelen, piyanoda Gizem Dalkılıç varmış. 23 Ağustos Pazar 20.30'da opera başyapıtları solist Berk Dalkılıç, piyanoda Gizem Dalkılıç olacakmış ve klasik buluşmalar serisi var bir de. 28 Ağustos Cuma 20.30'da lirik melodilere uzanan yolculuk Sular ve Sesler. 29 Ağustos Cumartesi 20.30'da klasik romantik dönem seçkileri Trio Maisia var. 30 Ağustos Pazar günü de 20.30'da, tabii 30 Ağustos olduğu için Pazar Senfonisi olacakmış. Böylece Şerefiye Sarnıcı'nda Ağustos ayında gerçekleştirilecek Derinden Gelen Sesler programında ayrıntılarıyla vermiş olduk. Haydi şimdi sinema. Evet, sinema haberlerimize hadi Altın Koza ile başlayalım. Adana'ya gidelim. Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Zuhal Olcay. Bu açıklandı. 26 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi de başkanı Zuhal Olcay olacak. Usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'ın başkanlık edeceği jüriye oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi olacakmış. Bu festivalin jürisinde yer alacakmış. Bu arada başvurular da 17 Ağustos'a kadar devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Premier haberiyle devam edelim. Yeşim Ustaoğlu'nun beklenen yeni filmi Arta Kalan seyirciyle buluşuyor. Mubi ortak yapımı film dünya premierini San Sebastian'da yapacak ve filmden ilk karelerde paylaşıldı. Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği ve Mubi'nin ortak yapımcılığını üstlendiği Arta Kalan What Remains seyirciyle 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde buluşacak. Şöyle de güzel bir tarafı var aslında Yeşim Ustaoğlu açısından. Arta Kalan yönetmenin Pandora'nın Kutusu 2008'de yaptığı Pandora'nın Kutusu'yla kazandığı Altın İstiridye Ödülü'nden sonra yaklaşık 20 yıl sonra festivale tekrar geri dönüş yapıyor Arta Kalan'la. Umarım Arta Kalan da Pandora'nın Kutusu kadar başarılı olur ve Altın İstiridye ile ülkemize döner. Başrollerini Öykü Karayel ve Metin Akdülger'in paylaştığı İlyas Salman'la Ali Kayra Kul'un da onlara eşlik ettiği Arta Kalan'ın filmin müziklerini Şevket Akıncı üstleniyor. Birhan Keskin'in şiirleri de bu filmde, bu önemli filmde yer alıyor. Açık hava sinemalarına bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşağı tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması programı kapsamında 31 Temmuz'dan itibaren birçok film gösterilecek. Aslında bu ajanda yayınlandığında programın ilk gösterimi 31 Temmuz'da olan Fatih Akın'ın İstanbul'un çok kültürlü yapısını ve müzik sahnesini ele aldığı İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek filmi gösterildi ve 14 Ağustos'ta Bulutsuzluk Özlemi 40. yıl özel gösterimi kapsamında Yaşamaya Mecbursun sinema severlerle buluşacak. Film, Türk rock müziğinin önemli gruplarından Bulutsuzluk Özlemi'nin 40 yıllık müzik yolculuğuna ışık tutuyor ve gözler önüne seriyor. Zaten isminden de anladığımız üzere. Ve programın devamında 28 Ağustos'ta Miyazaki'nin Düşleri seçkisi kapsamında Hayao Miyazaki'nin doğa, insan ve hayal gücü üzerine kurduğu anlatısını öne çıkaran Çocuk ve Balıkçı sinema severlerle buluşacak. Açık Hava Sineması'nın son programı yani son gösterimi de 11 Eylül'de gerçekleştirilecek ve sinema tarihinin unutulmaz animasyonları arasında yer alan Komşum Totoro'yla tamamlanacak bu açık havada film gösterimleri. Açık havada film gösterimleri çeşitli otellerin rooflarında devam ediyor. Onlardan bir tanesi de The Roof at Ritz-Carlton açık hava sinemasına ev sahipliği yapıyor. The Roof'ta Patlamış Mısır ikramı eşliğinde hangi filmler ağırlanacakmış hadi bakalım. Ready Player One 4 Ağustos'ta The Roof'ta, The Ritz-Carlton'ın The Roof'unda olacakmış. Mamma Mia sıcak yaz akşamlarında izlenebilecek çok güzel bir açık hava filmi bence Mamma Mia ve 11 Ağustos Salı akşamı The Roof'un açık hava atmosferinde bizimle birlikte olacak. Aslında Meryl Streep'i izlemek için ve o güzel Ege'nin güzel görüntülerini izlemek için de çok iyi bir alternatif bence. Ve 26 Ağustos akşamı da Mamma Mia etkisi devam edecek. Mamma Mia Here We Go Again ile sinema severler buluşacak ve 1 Eylül'de de sezon kapanışı var. 1 Eylül'de sezon kapanışında
Oppenheimer'la yapacakmış The Roof. Buradan da açık havada sinema, film izlemek isteyenlere duyurulur. Tiyatrodan, sinemadan ve konserlerden sonra aslında memleketimizde gerçekleştirilecek önemli bir buluşmanın haberini de vermek istiyorum. 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları İstanbul'da gerçekleştirilecek ve aslında şehirlerin hafızası siliniyor mu diye dünyanın en zeki gençleri diyebileceğimiz bir kitle İstanbul'da buluşacak. Bu hafıza meselesini konuşacaklar. 10-17 Ağustos tarihleri arasında dünyanın önemli ve en prestijli akademik etkinliklerinden bir tanesi Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları ve bu sene ülkemizde gerçekleştiriliyor. Uluslararası Coğrafya Birliği koordinasyonuyla 50 ülkeden gelen 200'ü aşkın genç yetenek ve 100'den fazla uluslararası akademisyen coğrafyanın yalnızca haritalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda şehirlerin kültürel hafızasını şekillendirdiğini İstanbul sokaklarında kanıtlayacaklar, gösterecekler. Bu etkinlik dediğim gibi 10-17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve bir şehrin kültürünü, bir memleketin kültürünü anlamak için, okumak için de çok önemli bir organizasyon bu coğrafya olimpiyatları ve burada olması çok güzel. Aynı zamanda iklim değişikliğinin kültürel mirasımızı, kültürel miraslarımızı tehdit ettiği konusunda da çeşitli konuşmalar yapılacak. Aslında çok önemli bir organizasyon. Hem kendi kültürümüz açısından hem sanat açısından da öyle. Hani buradan kendi açımızdan baktığımızdan da. O yüzden 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarının İstanbul'da olması da çok kıymetli. Ve bir sergi ile devam etmek istiyorum. Sergi gezmeyi seviyorsanız, özellikle böyle masterpiece'ler, büyük eserler, başyapıtlar görmeyi seviyorsanız bu sergi haberi tam size göre. Osman Hamdi Bey, The Met'in Orientalizm sergisinde dünyanın en köklü sanat kurumlarından The Metropolitan Museum of Art'ın The Met. Yaklaşık 180 eseri bir araya getiren kapsamlı Orientalizm sergisi Orientalism Between Fact and Fantasy, Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in yapıtlarında sanatseverlerle buluşturuyor. Farklı koleksiyonlardan seçilen eserlerin görülebileceği sergi 28 Şubat 2027'ye kadar New York'ta devam ederken sanatçının kaplumbağa terbiyecisi ve iki müzisyen kızı gibi önemli yapıtları İstanbul'da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor. Yani evet, siz, yani ben şimdi şu anda en azından yakın zamanda New York'a gitmek gibi bir planım yok. Eskisi kadar kolay da değil New York'a gitmek. Çok pahalı gerçekten uçak biletleri ve bunun tüm organizasyonu. Eskiden biraz daha kolaydı. Hadi şimdi gidelim orada da bir sergi görelim falan demek artık o kadar kolay değil. Ama Metropolitan'da bu oryantalizm sergisi devam ederken biz de Pera Müzesi'nde Osman Hamdi Bey'in bu iki eserini, Kaplumbağa Terbiyecisi ve iki müzisyen kız gibi önemli yapıtlarını İstanbul'daki Pera Müzesi'nde görebiliyoruz. Pera Müzesi'ni de Salı'dan Cumartesi'ye 10-19, Pazar günleri 12-18 tarihleri arasında gezebiliriz. Cuma günleri ise Uzun Cuma kapsamında 18-20 arası, Çarşamba günleri Genç Çarşamba kapsamında tüm öğrenciler de ücretsiz ziyaret edebiliyor. Marmara Adası'yla yavaş yavaş ne yapsak ajandamızı bitirelim. Marmara Adası edebiyatın buluşma noktası olmaya devam ediyor ve 5. Marmara Adası Edebiyat Festivali 6-9 Ağustos tarihleri arasında yazarları, sanatçıları ve okurları Marmara Adası'nda buluşturuyor. 6-9 Ağustos tarihleri arasında. Bu yıl henüz tatil yapmadım. Biraz tatile mi girsem, denize mi girsem ama bir taraftan da kültürel bir faaliyet yapsam diyorsanız Marmara Adası'ndaki 5. Marmara Adası Edebiyat Festivali 6-9 Ağustos tarihlerinde bence bu fırsattan istifade Marmara Adası'na gitmek, biraz denize girmek hem de bu edebiyat festivalini takip etme açısından çok önemli bir zaman. Evet, Alaçatı'dan sunduğumuz bu Ne Yapsak ajanda programımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Ama bir dakika durun. Caz kampı. Pek çok etkinlikten bahsettik. Daha geçen haftalarda da bahsetmiştim bundan ama caz kampını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Caz kampı Agora Sanat Köyü'nde 24-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Agora Sanat Köyü de nerede? Ezine Çanakkale'de. Ezine Çanakkale Agora Sanat Köyü'nde gerçekleştirilecek
Caz kampı 24-29 Ağustos tarihlerinde ve Randy Esen vokal, Ece Göksu vokal, Barış Doğukan yazıcı, trompet, Tamer Temel saksafon ve klarnet, Ercüment Orkut piyano, Eylül Biçer gitar, Volkan Topakoğlu kontrbas, Berke Özgümüş davulda yer alıyor ve Zuhal Müziği'nde katkılarıyla gerçekleştirilecek enstrüman vokal çalışmaları, ensemble doğaçlama, caz teori atölye çalışmaları, caz tarihi, konser etkinliği, jam session gibi pek çok güzel etkinlik yer alacak. Bu 24-29 Ağustos tarihleri arasında Agora Sanat Köyü'nde gerçekleştirilecek bu caz kampı. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam, bu caza da meraklıysam ve eğitim almak istiyorsam Agora Sanat Köyü'nde gerçekleştirilecek bu caz kampını kaçırmam. Jam session'lar, final konserleri ve biraz önce bahsettiğim gibi pek çok caz konusunda dünyaca önemli isimlerin vereceği bu eğitimleri caza meraklıysanız kaçırmayın derim. Evet, bu hafta Alaçatı'dan, Alaçatı Alavya Otel'den sunduğumuz Ne Yapsak programımızı bu hafta bitiriyoruz. Önümüzdeki haftada yeni konser, tiyatro, sinema, sergi ve pek çok kültür sanat haberiyle yine birlikte olacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın ama önerilerinizi de bekliyoruz muhakkak. Sizin de ben şunu izledim, şunu dinledim, bu harikaydı, lütfen bunu da önerin, tavsiye ediyorum ya da etmiyorum dediğiniz önerilerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bakalım haftaya hangi ülkeden ya da hangi şehirden, hangi beldeden bildireceğiz. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler.